Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok şık, görünüşü gayet güzel ve çok kullanışlı güzel bir çantayı birlikte öreceğiz. İki parçadan oluşuyor. Sonrasında şöyle şerit parça örerek iki parçayı birbirine hem ekliyoruz hem bir genişlik kazandırıyoruz. Çok büyük olmayan ama içine pek çok şeyimizi sığdırabileceğimiz harika bir çanta ortaya çıkmış gerçekten. Bu internette olan bir model. Çok beğendiğim için kendim de kullanmak istedim. Bunu kızım kullanacak. Rengini de kendisi seçti. Videoda daha iyi görünmesi açısından ben beyaz bir iple bunu çalışacağım. Bu ip 2 milim, yani 2 numara deniyor. Bu kullanacağım da 3 milim. Her ikisini de 6 milim tığ kullanarak örüyorum. Yani bunu 2 milim ipi örerken de bu tığ kullandım. 10 numara 6 milim. Şimdi 3 milim 3 numara ip kullanırken de gene aynı tığ kullanacağım. Dokusu zaten örerken de göreceksiniz. Her iki sıraya batarak örülen bir örgü olacak bu. O yüzden de geniş tığ kullansanız da mutlaka dokusu bu şekilde dümdüz duracak kadar sertleşiyor dokusu. Bunu daha geniş tığlarla örerseniz, daha kalın tığlarla örerseniz biraz daha dokusunu açarsınız, yumuşatırsınız ama belli bir kıvamda sert kalması gerekiyor. Bunu çok gevşetmeyin. Mümkün olduğu kadar zaten örerken belirli bir sertlikte çıkıyor örgü. Bunu muhafaza etmek gerekiyor. Çok büyük tığlarla gevşetmeyin. Örgünün çantanın duruşu bu sertliği çok güzel kaldırıyor. Şimdi beyaz iple örmeye başlayalım. Bu ipler benim kiloyla satın aldığım ipler. İstanbul dışında da bilinen bir yerdir. Kürkçühan, Eminönü'nde. Oradan alıyorum. Birkaç böyle iplik aldığım yer var. Sadece pamuk ip. Bunların içinde hiçbir katkısı yok. Akrilik yok. Gerçekten çok güzel ipler. Başka renklerde simli, pırıltılı pek çok iplik çeşidi var. Telefonla ulaşabilirseniz bu iplik satan yerlere ne örmek istediğinizi söylerseniz size yardımcı oluyorlar zaten. Bu 3 numara, bu 2 numara ip demiştim. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir mezuranın üzerine şöyle tutun ipi. Şuradaki kaç tane milimetreye denk geliyorsa, kaç tane milimetrenin üzerini kapatıyorsa bu 3 tane. Yani 3 milimetre 3 numara ip deniyor bu şekilde. Ölçerek de anlayabiliyoruz. Şimdi ilk sırayla başlayalım. Önce gene internetteki ölçüye sadık kalarak yaptım. Büyütmedim. Ölçüsü güzel çünkü genişliği de çok son derece yeterli bence. Şimdi ilk sıra 46 tane zincir çekiyoruz. Sadece 46 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle sıkmıyoruz. Şöyle gevşek, hiç sıkmadan 46 tane zincir çekiyoruz. Sonra şöyle çevirelim. Şurada kesik kesik ipler görüyoruz. Örgünün tam arkası. Şuradaki iplere batarak öreceğiz. 46 zincir çekmiştik. Yanındaki zincire batarak sık iğne örüyoruz. Zaten gözüküyor batacağımız yerler, ilmekler. Her birine bir tane sık iğne örerek devam ediyoruz.
Şurası zincirin düz tarafı. Çeviriyoruz. Ters tarafı şuradaki kesik kesik örgü iplerine batıyoruz. Sıra sonunda zincirin bitiminde 45 tane sık iğne olacak. Son sık iğne, 45 tane sık iğne ördük. Bu birinci sıra. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İlmeğin ortasından batıyoruz. Yani şöyle değil, şöyle ortasından batıp arkadaki ipi örüyoruz. Tek ip örüyoruz. Önce bir tane ilmek kaydırıyoruz. Örmeden atlıyoruz burayı. İlmek kaydırarak. Sonra sık iğnelere 9 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane ilmek kaydırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne ördük. Şimdi çift aynı yere 2 kere batıyoruz. Çift sık iğne örüyoruz. Sonrasına bir tane, sonra gene 2 tane. Örgü şimdiden bakın döndü. Şöyle. İlmek kaydırdık. 9 sık iğne ördük. Bir çift, bir tek, bir çift ördük. Şimdi bundan sonra 17 tane sık iğne örüyoruz. İlk ördüğümüze hemen bir iğne takalım. Şöyle takalım iğneyi de. Bir alt sıradaki ilmekle birlikte. Çünkü bu sıradan sonra hem ördüğümüz sıraya hem bir önceki sıraya batarak öreceğiz. Şöyle. 17 sık iğnenin ilkini ördük. Devam ediyorum. 16 tane daha örüyorum. 17 tane sık iğne başa ve sona şöyle iğne takalım. Şurası bakın. Şurası 17 tane ördüğümüz sık iğne. Arttırmalar kenarlardan. Şimdi 17 sık iğneye başlamadan önce ördüğümüz örgünün aynısını buraya da yapıyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe çift batıyoruz. Tek, çift. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. Yedi, 8, 9. Şimdi 2 tane ilmek gözüküyor. Bu 2 tane ilmeğin ikincisine, yani hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırıyoruz. Buraya hiç batmıyoruz. Başlarken de ilmek kaydırarak başlamıştık. Şimdi ikinci sırayı tamamladık. Zaten hemen şekil aldı. Şöyle. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bunları mutlaka yazın. Birinci sırayı
nasıl ördük, ikinci sırayı nasıl ördük. Şimdi üçüncü sırayı da yazın. Çünkü bunun diğer parçasını da örmemiz gerekiyor. Gene ilmek kaydıracağız başta, fakat şöyle batarken yanındaki sık iğneye buraya ve bakın zaten bunlar üst üste gözüküyorlar. Şöyle göstereyim. Buraya ve buraya. Her iki sıraya da batarak örüyoruz. Ve önce şu ilmeği bir küçültelim. Çok büyük olmasın. Evet. Şöyle alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. İlk başlarken gene ilmek kaydırdık. Şimdi devam ediyorum. Bütün ördüğüm sık iğneleri örerek geçiyorum. Ama çift battığımız yerlere dikkat edeceğiz. Bu çift sayı, tek sayılarda, yani 3, 5, 7. sıralarda hiç arttırma yapmıyoruz. Çift sıralarda arttırdığımız ilmekleri örerek geçiyoruz. Çift battığımız yerlere dikkat ederek. Şimdi iğnenin hemen başlangıcında bir tane çift, şöyle göstereyim. Şöyle bir tane çift, bir tane tek, bir tane de çift vardı. Şunu sökelim. Burada çift, tek, çift, yani 5 tane ilmek gözüküyor. Ama arka ilmeklerde 3 tane gözüküyor. Çünkü şuradaki ilmek çift battığımız ilmeklerin ortak noktası şu. Şu ilmek her iki çift battığımız ilmeğin ortak ilmeği. Burada 3 tane var. Burada 5 tane var. Çift battığım ilmeği örüyorum. Sonra diğer hemen yanında çift olan ilmeği alıyorum. Gene aynı yerden örüyorum. Ortak ilmeğinden örüyorum her ikisini de. Sonra tek battığımın zaten kendi ilmeğine batıyorum. Sonra burada da bir çift var ama arkasında şurada tek ip var. Bunu da önce bir tanesini çift sık iğnenin, sonra diğerini gene aynı ilmeğin içine örüyoruz. Buna dikkat ederek örersek hiçbir hata yapmayız. Çünkü bu sırada herhangi bir arttırmamız yok. Sadece çift battığımız yerlere dikkat edeceğiz, o kadar. 17 sık iğnenin ilkini örüyorum. Ve hemen iğneyi takıyorum. Devam ediyorum. ...17 sık iğneyi tamamladım. Devam ediyorum. Aynı buradaki örgünün aynısını örüyoruz. Şurada çift, tek, çift 5 tane ilmeğimiz var arttırdığımız. Ama arkasında 3 tane ilmek var. Aynı şekilde örüyoruz. İlk sık iğneyi ortak ilmeğinden örüyoruz şuradan. Önce birini, sonra çiftin diğerini
gene aynı ilmeğin içinden örüyoruz. Sonra tek olanın zaten kendi ilmeği var. Diğer çifti de hemen arkasındaki ortak ilmeğinden örüyoruz. Devam ediyorum. Artık örgü bu sıradan itibaren hep bu şekilde. Bir ördüğümüz sıra, bir tane de bir alttaki sıraya batarak örüyoruz. Şimdi burada 2 tane ilmek kaldı. Son ilmeğe hiç dokunmuyoruz. Ondan sonraki ilmeğe gene bir kaydırma. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 3 sıra ördük. 4. sıraya geçiyoruz. Bakın şeklini tam anlamıyla aldı artık. Yanındaki ilmeğe şuraya ilmek kaydırarak başlıyoruz 4. sıraya. Şöyle gidiyor kaydıra kaydıra. Şimdi 8 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada iğneye kadar olan ilmeğe kadar 1 2 3 4 tane ilmek var. Şimdi gene arttırma yapıyoruz. Önce çift, sonra 2 tane tek, bir yanına 2 tane tek, sonra gene çift, çift, tek, tek, çift. Devam ediyorum. 17 sık iğneyi de ördükten sonra gene buradaki örgünün aynısını buraya da örüyoruz. Hemen bir tane çift, iki tane tek, sonra bir tane daha çift, sonra 8 tane sık iğne, şimdi burada 2 tane görünüyordur zaten, bir ve şuradaki 2 ilmek var. Gene sondaki ilmeğe hiç dokunmuyoruz. Buradaki ilmeğe gene arka ipinden de alarak, bunu her örgüde yapıyoruz zaten artık, ilmek kaydırıyoruz. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Bu tek sayılı sıralarda ilmekleri olduğu gibi kaç taneyse o kadar örüyoruz. Ama çift battığımız yerlerdeki ortak ilmekleri atlamadan. Tek sayılı sıralarda tek dikkat etmemiz gereken, çift battığımız yerlere arka kısma 2 kere batarak örüyoruz. Yoksa ilmek atlamalar olur. Biterken denk gelmez ilmekleriniz. Orada hata yaptığınızı anlarsınız. O yüzden çift ördüğümüz sık iğnelerin ortak ilmeğinden örerek devam edeceğiz. Şimdi tekli sıradayız. Yani 5. sıradayız. Çeviriyorum. Gene ilmek kaydırıyorum.
ilmekleri olduğu gibi yine örerek devam ediyorum. Burada hemen iğnenin önünde şuraya çift battık, tek tek ve çift battık. Yani 1 2 3 4 5 6 tane ilmek var ama arkada 1 2 3 4 tane var. Şu çift battığımız sık iğneleri arkadaki ortak ilmekte örüyoruz. Tekleri kendi arkasındaki ilmeklere, gene çift battığımız ilmek sık iğneleri de kendi ortak ilmeğinde örüyoruz. Devam ediyorum. 17 sık iğneyi ördükten sonra şimdi aynen burada ördüğümüz gibi çift tek tek çift batmıştık. Hemen ilk çifti kendi arkasındaki ortak ilmeğini örüyoruz. Sonra çiftin diğerini gene aynı ipin içinden alıp örüyoruz. Sonra tek tek ve diğer çifti de gene kendi ilmeğinden örüyoruz. Devam ediyorum. İki tane ilmek kaldı. Bu iki ilmeğin sonuncusuna zaten hiç batmıyoruz. Ondan öncekine de ilmek kaydırıyoruz. Şimdi 6. sıraya başlayacağız. İlmek kaydıra kaydıra devam ediyoruz. Evet, 6. sıra başındayız. Gene hemen yanındaki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. Bunları tek tek yazarsanız daha iyi olur. Şimdi 7 tane sık iğne örüyoruz. Yedi tane sık iğneden sonra arttırma yapıyoruz. Bir tane çift, 3 tane tek. Sonra bir tane çift. İlmek kaydırdık. 7 tane sık iğne ördük. Sonra çift, tek, tek, tek ve çift ördük. Aynen 17 sık iğneye devam ediyorum. 17 sık iğneden sonra aynı örgüyü burada da örüyoruz. Bir tane çift, 3 tane tek örüyoruz. 2 3. Şimdi bir çift daha
Devam ediyorum. Sonda 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son ilmeğe zaten batmıyoruz. Ondan önceki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. Şimdi 7. sıradayız. Böyle 7 işte 3, 5, 7, 9, 11 tek sayılı sıralarda ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Çift battığımız yerlere dikkat ediyoruz sadece. Şimdi 7. sıradayız. İlmek kaydırıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe kaydırarak geliyorum. Sık iğnelere devam ediyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek gözüküyor. Yani çift, tek, tek, tek ve çift. Ama arkada tabi bu kadar sayıda değil. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane var. Burada 7 tane, burada 5 tane. Çünkü çift battığımız ilmekler başlarda ortak. Bunlara aynı ilmeğe batarak eşitliyoruz. Sonra diğer çifti alıyoruz. Aynı ilmeğin içinden geçiriyoruz. Buna dikkat ederek örersek hiçbir zaman ilmek fazla gelmez, eksik kalmaz. Hep denk gelir. Eğer bir yerde denk gelmiyorsa mutlaka şuralarda bir hata yapmışızdır. Şimdi ben aynı şekilde sırayı tamamlıyorum. Sırayı gene sondan bir önceki ilmeğe batarak ilmek kaydırıyoruz ve tamamlıyoruz. 7. sırayı ördük. Bu şekilde çanta devam ediyor. İlk zinciri çektiğimiz nokta çantanın ağız kısmına denk geliyor. Şimdi 7. sıradan sonra 8. sıraya geçiyoruz ve her çift sırada arttırma yapıyorduk. Şimdi de yine arttırma yapacağız. Başlangıç ipi sağ tarafta olduğu zaman, yani sağ elimizde olduğu zaman bu çift sıra, yani arttırma yapacağımız sıra olarak, bunu da bir unutmayacağınız bir işaret olarak düşünelim. Yani her bu ip sağ tarafınızda, sağ elinizde kaldığında bu arttırma sırası oluyor. Şimdi hemen 8. sıraya başlayalım ve arttıralım. Gene bir sonrakine ilmek kaydırıyorum ve 8. sırada ilmek kaydırdıktan sonra 11 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İğneye bir tane ilmek kaldı. Bu son ilmeğe de çift batıyoruz. 8. sırada bunları kağıda sıra sıra yazın. Kaydırarak başladık. 11 sık iğne ördük. İğneden bir önceki ilmeğe de çift battık. Şimdi devam ediyorum. 17 sık iğneyi ördükten sonra iğneyi takıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe çift batıyorum.
11 sık iğne örüp sırayı kaydırma ilmeği yaparak bitiriyorum. Evet, sondayım. Son ilmeğe hiç dokunmuyoruz. Bir öndeki ilmekten ilmek kaydırıyoruz. Şimdi 9. sırayı öreceğiz. Gene ilmek kaydırarak başlıyoruz. Yanındaki ilmeğe batıp ilmeği kaydırıyoruz. Şimdi bütün ilmeklere bir tane sık iğne örüyoruz her birine. Fakat şurada çift battığımız bir yer var. Bir de burada bir yer var. Onun ortak ilmeğine batarak örüyoruz unutmadan. Çünkü bunu yapmazsak, unutursak ilmekler denk gelmez. Sırayı sökmek zorunda kalırsınız. Böyle sıralarda, bu dönüşlerde mutlaka çift battığımız yerlere şuradaki arkadaki ortak ilmeğe ikisini birden örüyoruz. Bir kere daha birlikte örelim. Sonrasında artık video uzamaması için tekrar etmeye gerek yok. Örerek geldim. Burada çift battığım 2 tane ilmek var. Arkada bir tane var. Birini arkadaki ilmeğe ördüm. Sonra yanındaki ilmeği, yani çift battığım 2 ilmeği arkadaki aynı ilmeğin içine örüyorum. Ve aynen devam ediyorum. 9. sırayı da tamamladık. 2 tane ilmek var. Bunun sondan bir öncesine gene ilmek kaydırarak tamamlıyoruz 9. sırayı. 10. sıraya geçiyoruz. Başlangıç ipi gene sağımızda kalıyor. Bu demek oluyor ki şimdi çift sıralardayız. Yani çift sıra 10. sıradayız ve arttırma yapıyoruz. Gene yanındaki ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi 10 tane sık iğne örüyoruz. İğnenin önünde bir tane ilmek kalana kadar örüyoruz. Burada bir arttırma yapacağız. 10 tane ilmekten sonra. 10 tane sık iğne ördüm. Şimdi şurada son kalan ilmeğin içine bir tane çift örüyoruz. Ve gene 17 sık iğne ile devam ediyoruz. 17 sık iğneden sonra hemen iğnenin sonraki ilmeğine burada olduğu gibi çift batıp devam ediyoruz. 10. sırayı gene sondan bir önceki ilmeğe ilmek kaydırma örüyoruz. Tamamlıyoruz. İp sağ elimizde arttırarak ördük. Şimdi 11. sırayı örerken sık iğnelerin üzerine gene sık iğne örüyoruz. Çift battığımız yerleri arkasındaki tek ortak ilmeğin içine örerek devam ediyoruz. Zaten 2 tane var. Bunları unutmadan örersek ilmeklerimiz her zaman eşit gelir. Şimdi 11. sırayı, yani arttırmadan öreceğimiz sırayı örüyoruz. Şöyle çeviriyorum ve gene hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum ve bütün ilmeklerin üzerine sık iğne örerek devam ediyorum. İlmek kaydırarak sırayı tamamlıyorum. Evet, 11. sırada bitti. Şimdi 12. sıraya başlıyoruz. Başlangıç ipi sağ elimizde, yani arttırma sırasındayız. Çift sayılardayız. 12. sırayı örüyoruz. Şimdi arttırmaları sadece burada değil, şuralarda da başlıyoruz arttırmaya. Gene ilmek kaydırarak başladık.
2 tane sık iğne örüyorum. Yan yana. Sonra bir tane arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. Sonra 6 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6. Burada son ilmeğin içine de çift batıyorum. Hem burada arttırdık, hem de burada arttırdık. Devam ediyorum. Hemen iğneden sonra, yani 17 trabzandan sonra bir çift batıyoruz. 6 sık iğne örüyoruz. Bir çift örüyoruz. 2 tane sık iğne ve kaydırmayla tamamlıyoruz. Evet, sırayı tamamlıyoruz. Az önce dediğim gibi iğneden hemen sonra çift, 6 tane tek, sonra çift, 2 tane tek. Aynen burada ördüğümüz gibi. Şimdi ilmek kaydırıyoruz gene. Çevirelim örgüyü. İpi burada kaldığına göre artık arttırma yapmıyoruz. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Sadece çift battığımız yerlere dikkat ediyoruz. İlmek kaydırarak gittiğimiz için şuraya kaydırınca ilmeği, burada 2 tane sık iğne ile bitirmiştik. Birinin üzerine geliyoruz. Bir tane sık iğne örüp sonra çift battığımız yeri aynen şimdiye kadar ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Gene yandaki ilmeğe ilmek kaydırıyoruz. Şurada çift battığımız yer gözüküyor zaten. 2 tane sık iğne örmüştük. Onun üzerine geldik kaydırarak. Bir tane sık iğne var. Onun üzerine bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra çift battığımız, arttırdığımız sık iğnenin arkasındaki ilmeğe ve diğer sık iğneyi de aynı ilmeğin içine örerek şimdi devam ediyoruz. Burada çift batmıştık. 2 ilmek gözüküyor. Ama arkada bir tane. Çünkü çift battığımız 2 sık iğnenin ortak ilmeği arkadaki, diğerine de batıp yine aynı ilmeğin içinden alıyoruz. 17 sık iğne ile devam ediyorum. Buradaki örgünün aynısını buraya da örüyoruz. İğneden sonra çift batmıştık. Onu da dikkat ederek örüyoruz. Şimdi burada da çift var. Şurada çift batmıştık başlarken de. Arka ortak ilmeğine örüyorum. Bir tane sık iğne ve sondan bir öncekine ilmek kaydırıyorum. 13. sırayı tamamladık. Şimdi 14. sıraya geçiyoruz. Başlangıç ipi sağ elimizde. Bu demek oluyor ki çift sıradayız. Yani çiftli sayılı sıralardayız. Ve arttırma sırasındayız. 14. sırayı örüyoruz. 14. sıraya da yine ilmek kaydırarak başlıyoruz. Şuradan ayarlayabiliriz yüksekliğini. Çevirelim. İki sık iğne bir çiftle başlamıştık bir alt sırada. Şimdi bir sık iğne bir çift örüyoruz. Bir kere daha.
Bir sık iğne ile başladık. Bir çift ördük. Şimdi 7 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen iğneden önce bir arttırma yapıyoruz. Çift batıyoruz. 17 sık iğneden sonra hemen bir arttırma, aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Sonra 7 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane çift örüyoruz. Başlangıçta ördüğümüz gibi. Ve bir sık iğne ile tamamlıyoruz ve sondan bir önceki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. 14. sırayı da tamamladık. Şimdi 15. sıraya geçiyoruz. Yani arttırma yapmıyoruz. İlmekleri örerken şu arka çift battığımız yerlere arka tarafa tek olarak batarak öreceğiz. Bunları unutmayalım. Gene şuradan ilmeği ayarlıyorum ve bir çift bir sık iğne ile bitirmiştik. O sondaki ördüğümüz sık iğnenin üzerine bir kaydırma örüyoruz. Burada çift sık iğneler var. Hemen arkadaki ortak ilmeğine örüyoruz. Devam ediyoruz. Aynen burada da aynı şekilde örüyoruz. Sonda tekrar başlangıçta olduğu gibi burada da öreceğiz aynısını. 17 sık iğneden sonra hemen bir tane çift batıyorum, arttırıyorum. 7 tane sık iğne örüp bir tane çift, bir tane sık iğne başlangıçta ördüğümüz gibi ve sondan bir öncekine ilmek kaydırıyoruz. Şimdi arttırma yapmadığımız sıradayız. Yani 15. sırada tekli sayılardayız. İp burada olduğu zaman arttırma yapmadan örüyoruz. Evet, 15. sırayı burada da ip sonlandı ama diğer ipi de birbirine eklerken şu sıra dönüşünde göstereyim. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırıyoruz. Son sık iğnenin üzerine ilmek kaydırdığımız için burada 2 tane yani çift battığımız sık iğne var. Hemen arkasındaki ortak ilmeğine birini örüyorum. Diğerini de aynı ilmeğin içine ve devam ediyorum. İpi değiştirmeyi de göstereyim yeri gelmişken. İki tane ip üzerindeyken yani ilmeği tamamlamadan önce yeni koyduğumuz iple tamamlıyoruz ilmeği ve iki ipi birbirine ekliyoruz. Aynen devam ediyorum.
Burada bunu ince bir düğüm yapıp içinden yok edeceğiz. Şurada çift vardı gene. Onu da örelim. Bakın çift battığımız yeri görüyoruz. 2 tane ilmek yan yana, hemen işaret iğnesinin yanında, ama arkasında sadece bir tane ip var. Diğer sık iğneyi de aynı ilmeğin içinden örüyoruz ve devam ediyoruz. 17 sık iğneden sonra çift battığımız, arttırdığımız ilmekleri arkada tek bir ilmeğin içinde örüyoruz. Gene sık iğnelerle devam ediyoruz. Şurada çift arttırmamız var bir tane. Buradaki çift sık iğneyi de gene arkadaki ortak ilmeğin içinde örüyoruz ve 2 tane ilmek gözüküyor. Sondakinin bir öncesine ilmek kaydırıyoruz. Şimdi arttırma sırasına geçiyoruz. Yani 16. sıraya geçiyoruz. 15. sırayı bu şekilde tamamladık. İp burada sağ elimizde, yani arttırma sırasındayız ve 16. sıradayız. 16. sıraya gene ilmek kaydırarak başlıyoruz. Hemen başlangıçta bir tane çift örüyoruz. Aynı ilmeğin içine bir tane daha çift örerek başladık ve sonrasında 8 tane sık iğne, 3 4 5 6 7 8. Hemen iğnenin yanındaki ilmekten gene 2 kere batarak arttırıyoruz. ...17 trabzan sonrasında bir çift, 8 tane tek, sıraya başlarken ördüğümüz gibi çift örerek tamamlıyoruz. Sonrasında gene sondan bir önceki ilmeklere de ilmek kaydırıyoruz. Şimdi çiftle bitirdik. Sıraya dönerken kaydırma yapacağız. Ördüğümüz çiftin ilkine kaydırma yapıyoruz. Burada şaşırmayın. Biraz kafanız karışabilir ama çok basit. Şimdi 17. sıraya dönüyoruz. Arttırma yapmıyoruz. İplik sol tarafta kalıyor. Az önce dediğim gibi çiftle başlamıştık. Yaptığımız kaydırma ördüğümüz çift sık iğnenin birine ilmek kaydırma. Diğerini örerken de gene ilmek kaydırma yaptığımız yere batıyoruz. Sonuçta ikisinin de ortak ilmeği burası. Kaydırma yaptığımız ilmeğin içine diğer sık iğneyi örüyoruz. Sık iğne olarak. Yani çift sık iğnenin birine ilmek kaydırma yapıyoruz. Gene arkadaki aynı ilmeğe batarak diğerine sık iğne örüyoruz. Devam ediyorum. Gene buradaki çift battığımız yere de dikkat ediyoruz. Arkadaki ortak ilmeği örüyoruz ikisini.
Bunları unutmadan sıranın sonuna kadar geliyoruz. 17. sıranın sonundayım. Başlarken ördüğüm gibi aynen bitiriyorum. Çift arkadaki tek, ikisinin de ortak ilmeği, buradaki çift battığım yere bir tane sık iğne örüyorum. Bundan sonra ilmek kaydırma yapacağız. Sık iğne ördüğüm ilmeği alıyorum. İkisinin de ortak noktası çünkü, ve ilmek kaydırıyorum. Başlarken nasıl ördüysek biterken de aynı şekilde. Şimdi başlangıç ipimiz sağ elimizde, yani arttırma sırası örüyoruz. Yani 18. sıradayız. 18. sıraya da ilmek kaydırarak başlıyoruz. Şurada ayarlıyoruz ilmeği, çeviriyoruz. Hemen yan tarafa ilmeği kaydırıyoruz. Şimdi 9 tane sık iğne örüyoruz. Artık bu taraflarda arttırma yapmayacağız. Sekiz ve 9. İğneden hemen önceki ilmeğin içine arttırma yapıyorum. Aynen sırayı 17 sık iğne, burada bir arttırma daha, şurada ördüğümüz gibi 9 tane sık iğne örerek kaydırma yaparak tamamlıyoruz. Sırayı gene arttırmayı yaptım. 9 sık iğne ve ilmek kaydırarak tamamladım. Şimdi 19. sırayı örüyoruz. İlmek kaydırıyoruz ve arttırma yapmadan çift battığımız yerlere dikkat ederek sıra sonuna kadar geliyoruz. 19. sırayı da ilmek kaydırarak tamamladım. Şimdi gene artırma sırasındayız. 20. sıradayız. İp gene sağ elimizde. Şimdi 20. ve 21. sıralarda kaydırma yapmıyoruz. Hemen sık iğne ile başlıyoruz. Şimdi 20. sıradayız. Çevirelim. Şu önce ilmeği ayarlayalım. Hemen 9 tane sık iğne örüyoruz. Yanındaki sık iğnenin üzerine sık iğne, kaydırma yapmadık. 9 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Arttırma yapıyoruz iğnenin hemen yanına. Devam ediyorum. Sırayı kaydırma yapmadan bitiriyoruz. Sık iğneyle. Arttırmayı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sık iğneyi örerek tamamladık sırayı. Şimdi 21. sıraya geçiyoruz. Yani artık burada arttırma örmüyoruz ama arttırdığımız sık iğneleri de unutmuyoruz. Arkasındaki tek ilmeğin içine örüyoruz 2 tane sık iğneyi. Şimdi 21. sırada da kaydırma
yapmıyoruz. Hemen sık iğne yaparak başlıyoruz. Aynen çift battığımız yerlere dikkat ederek devam ediyoruz. 21. sırayı da sık iğne ile bitiriyoruz. 20 ve 21. sıralarda sık iğne ile başladık, sık iğne ile bitirdik. Şimdi 22. sıradayız. Yani arttırma yapacağız. Bu sırada ip, başlangıç ipi gene sağ tarafta. Şimdi 22. sıraya gene kaydırma yaparak başlıyoruz. Sadece 20 ve 21. sırada sık iğne ile başlıyorduk. Ayarlayalım şöyle. Çok bol olunca da güzel olmuyor. Çok sıkarsanız da güzel olmuyor. Hafif bir esnetin ilmeği dönerken. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırıyoruz. 7 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Her zaman olduğu gibi gene iğnenin hemen yanına çift batıyoruz. Arttırma yapıyoruz yani. Ve devam ediyoruz. 22. sırayı bitirdim. Sonra 23. sırayı da ördüm. Gene kaydırma ilmeğiyle başladım. Çift battığım yerlere dikkat ettim. Kaydırma ilmeğiyle bitirdim. Şimdi 24. sırayı öreceğiz. Gene ip sağ tarafta, arttırma sırasındayız. Çeviriyorum ve hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 6 sık iğne örüyorum. Dört, 5, 6. Şimdi bir çift örüyoruz. Arttırıyoruz. Ve devam ediyorum. Burada da bir çift 6 sık iğne ilmek kaydırarak tamamlıyorum. 24. sırayı ördükten sonra 25. sırayı da ördüm. Gene ilmek kaydırarak başladım. Çift battığım yerlere dikkat ettim. İlmek kaydırarak bitirdim. Şimdi 26. sırayı örüyoruz. Şöyle ipi ayarlayalım. Bu sırada 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Hemen iğnenin önündeki ilmekten 2 sık iğne alıyoruz. 2 sık iğne örüyoruz. Ve aynen devam ediyoruz. Burada da bir çift batıp ilmek kaydırarak bitiriyoruz. 26. sıradan sonra 27. sırayla ördüm. Gene ilmek kaydırarak, çift sık iğnelere dikkat ederek ve ilmek kaydırarak tamamladım. Şimdi 28. sırayı örüyoruz. Artık bu son sıra olduğu için arttırma yapmadan sadece sık iğnelerle öreceğiz sırayı. İlmek kaydırıyorum ve sık iğnelerin tamamını hiç arttırmadan
Çift battığımız yerlere de tek batarak sadece sık iğnelerle sırayı tamamlıyoruz. Bunlara da gerek kalmadı. Sırayı ilmek kaydırarak tamamladım. Şu taban kısmına gene ilmek kaydırarak şimdi devam edeceğim. Sonra yan kısımları görüyorsunuz pütürlü duruyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Buralara sık iğne örüyorum. Sonra çantanın şu ağız kısmına gene ilmek kaydırarak, şurada taban kısmında ördüğümüz gibi ilmek kaydırarak devam ediyorum. Sonra gene yan kısımda sık iğnelerle devam edip başladığım noktada bitiriyorum. Bu sık iğneyi şimdi arka kısma batmadan öreceğiz. Sadece normal. Yani normal örer gibi batıyoruz. Sadece ördüğümüz bir önceki sıranın ilmeklerine batıyoruz. Arka kısmı artık işimiz kalmadı. Şimdi şuradan itibaren çantanın yan kısmına geçiyoruz. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyoruz. Şuradaki şu tepe gibi gözüken yere de batıyoruz. Oraya da bir ilmek kaydırma yapalım. Ve aynı ilmeğin içine bir tane sık iğne örelim. Şimdi şu alttaki noktaya batıyoruz. Burası artık yan taraflar sık iğne olarak devam ediyor. Sonra gene şu üstteki noktaya batıyoruz. Sonra daha altta kalan orta iki tepecik ortasında kalan noktaya batıyoruz. Sonra gene bir alt noktaya devam ediyoruz. Şimdi üste kadar sık iğnelerle geldik. En son zaten gözüküyor. Şuraya batıyoruz. Bir de hemen ipin altındaki ilmeğe şuraya batıyoruz. Buradaki dönüş rahat olsun
diye buraya 2 tane çift batıyoruz sık iğneyi. Şuradaki dönüş için. Sonrasında ipin hemen altındaki ilmeğe de bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi gene sık iğnelerle çantanın ağız kısmını örüyoruz. Pardon, sık iğne değil tabii ki. İlmek kaydırma. Aynen. Şuraya kadar gelelim. Sonra buradaki dönüşü, şuradaki dönüşü bir kez daha örelim. Şimdi diğer uçtayız. Sık iğnelerle en uca kadar geldim. Şuraya bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra şurada gördüğümüz ilmeğin içine 2 tane örüyoruz. Aynen burada ördüğümüz gibi şuradaki dönüşü sağlıyoruz ve gene sık iğnelerle devam ediyoruz. Çok derinden batmayın. 2 tane ip alsanız yeter. Şimdi ben ipi kestim çünkü başladığım noktanın hemen yanına kadar ördüm son sık iğneyi. Şimdi başladığım noktada birleştirmem gerekiyor. Daha ince bir tığ aldım. Bakın gayet güzel bir bitiş oldu. Sonrasında burada ek yeri var zaten. Bu ipleri kendi içinden geçirerek hiç göstermeden dışarı, yani bu içeride de kalsa gene de temiz olması gerekiyor. Bu ipleri de kendi içerisinde yürüterek kaybedeceğiz. Aynen buradakilerde olduğu gibi. Yüzeyde nasıl temiz bir örgü görüyorsak aynı şekilde arka kısmında da öyle olması gerekiyor. Şimdi bir parçayı bitirdim. Bunun diğer parçasını öreceğim. Ondan sonra hemen kenar şeridine hem çantaya derinlik, genişlik veren hem sapını oluşturan şeridi örmeye başlayacağız. 2 parçayı da tamamladım. Şimdi hem dediğim gibi şurada genişlik hem de sapı oluşturacağımız şu şeridi öreceğiz. Bu çantada 5 ilmek üzerinden ördüm. Yani 5 sık iğne üzerinden ördüm. Bunu 6 sık iğne üzerinden öreceğim. Biraz daha kalın olmasını istedim. Gene aynı ip ve aynı tığla devam ediyoruz. Şöyle sıkıştırıyoruz. Yedi tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki zincire sık iğne. Toplam 6 tane sık iğne örüyoruz. 3 4 5 ve 6. Çeviriyoruz. Bir zincir. Hemen dibine bir sık iğne. Gene aynen çantayı ördüğümüz gibi yapıyoruz. Önce
tek ip alarak örüyoruz ikinci sırayı. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6. Şimdi aynen çantayı örerken gibi hem ördüğümüz ilmeğe hem bir alttaki ilmeğe batıyoruz. Bir zincir, hemen zinciri çektiğimiz ilk ilmeğin içine ve karşılığına yanına bir tane zincir, zincirin hemen dibine aynen bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 90-95 ya da 1 metreye kadar bir şerit örüyoruz. 1 metre biraz fazla olabilir. Belki 90-95 santim kadar şerit örüyoruz. Ben aynen bu şekilde devam ediyorum. Bir metre fazla gelir diye düşünüyordum ama tam geldi. Yani tam 100 santim 1 metre ördüm. Burada daha ince ip olduğu için bunda 95 santim örmüştüm. İp kalınlaştıkça tabi öreceğimiz mesafede artıyor. O yüzden 1 metre iyi denk geldi uzunluğu. Şimdi hem ördüğümüz sıraya hem bir alttaki sıraya batarak ördüğümüz için şöyle bir görüntü oluşuyor. Tabi aynı görüntü diğer uçta da var. Şöyle. Daha ince oluyor. Başlangıç ve bitiş yerlere. Bunu şöyle üst üste getiriyoruz. Tabii dönmemesine dikkat ediyoruz. Şöyle ince kısmı diğer ince kısmın üzerine getiriyoruz. Böyle sıfırlıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da sıfırlıyoruz. Hiç ek yeri belli olmuyor. Sonra ek yerini şuraya getirecek şekilde yerleştireceğiz. Şimdi bunu hemen dikelim. Dönmeden ucuca getiriyoruz. Şöyle. Buna dikkat edelim. Başlangıçtaki ince olan tarafla bitişteki şu ince olan tarafı üst üste getiriyorum. Burada ilmekleri sıfırlamam gerekiyor. İp neredeyse karşı tarafa da aynı şekilde bütün ilmekleri karşı karşıya denk getiriyoruz. Hep bir yan tarafa geçerek yapıyoruz bunu da.
Şimdi arka tarafı da aynı şekilde. Şuradan içeri alalım. Gene temiz bir dikiş yapıyoruz bu tarafa da. Bakın. Şöyle diğer karşı tarafın diğer ilmeklerine örtüştürüyoruz. Tam karşı karşıya getiriyoruz. Gayet temiz bir dikişle her iki taraftan da birleştirdik. Bu ek yerini çantanın şu taban kısmına ortaya getiriyoruz. Şimdi ben bunları bir tanesini iğneleyerek çanta kordona birleştireceğim ve dikeceğim. Şimdi hemen iğnelerle yerleştirmeye başlayalım. Şöyle tutalım, şuraya yerleştirelim. Tam ortası çantanın şöyle iğne takıyoruz. Buradaki bu şeridi çok sıkmadan olduğu gibi bırakarak hiç böyle açmadan bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sık da takabilirsiniz iğneleri. Bunu da sıkmıyoruz, çekmiyoruz. Bunu da aynı şekilde olduğu gibi bırakarak işaret iğneleriyle birbirine ekliyoruz. Evet, bir tanesini bu şekilde iğneledim. Bir tane ipte hemen şu biraz derinden batıp şurada bir sıkılaştırın. Geri gelmesin ip. Sonrasında şu köşeyi örerken şuraya çift sık iğne örmüştük. Sonra bir tane örmüştük. O çift ördüğümüz sık iğneden alıyoruz ipi. Şöyle. İşaret iğnesinin oradan geçirdikten sonra bir yana geçiyoruz. Ve şöyle alt ipliklerden batıyoruz. Üstteki örerken şöyle görünen sık iğneleri aynen bu şekilde bırakıyoruz. Şöyle içinden dikmeyelim. Kötü duruyor çünkü. Şu içinden batalım. Şu görüntüyü muhafaza edelim, saklayalım ki bittikten sonra daha hoş gözüksün çanta. Şöyle içinden batarsak daha kaba duruyor.
Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bakın zaten gözüküyor. Şuradaki örgünün hemen arkasındaki ilmeğe batıyorum. Karşılığına geçiyorum. En fazla 2 ip alıyorum iğnenin üstüne. Derin dikmiyoruz. Gene bir yan tarafa geçiyorum. Şöyle sıkmayın dikerken ipliği kasmasın. En fazla 2 tane ip alalım. Bakın bu şekilde daha hoş, daha güzel duruyor. Yan tarafa geçiyorum. İlmeğin hemen karşısından çok güzel, temiz bir dikiş oluşuyor bu şekilde. Şuradaki iplere batıyoruz. Şurada ipin karşılığına geçiyoruz. Bu şekilde bütün çantanın etrafını dikiyoruz. Sonra diğer parçayı iğneleyeceğiz. Aynı bu şekilde dikerek çantayı bitiriyoruz. 2 parçayı da diktim. Çanta tamamlandı. Dikişine dikkat edersek böyle güzel bir görünüm de ortaya çıkıyor. Hem formu çok güzel, hem modeli çok şık, kullanışlı. İçine de bayağı bir eşyamızı sığdırabiliriz. İşte cüzdan, telefon, kartlar, bayağı geniş bir çanta oldu. Şurada çıt çıtlar var. Bu manyetik çıt çıt bunlar. Hep tuhafiyelerde, ip satan her yerde bulabilirsiniz. Dikmesi de çok basit. Şöyle karşılıklı şuraya dikiyoruz. İsterseniz başka aparatlar, farklı aparatlarda kullanabilirsiniz tabii ki. Beyaz olanı bu çantaya, sarı olanı da bu çantaya dikeceğim. Şimdi bu model kalın ip kullandığınız zaman biraz daha büyüyor. Daha ince ip de biraz daha küçük. Yani bu çantadan birazcık daha küçük oldu. Çünkü numaraları farklı. Bir numara daha ince bir iple ördüm çünkü. Bunu videoda hepsini anlattım baştan beri. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek örgülerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.